Herkese selamlar, merhabalar sevgili oğlaklar, kanalıma hoş geldiniz. Ağustos ayına özel bir tarot okuması yorumluyorum. Muhteşem bir ay diliyorum her birinize. Güneş yükselen ay burcu oğlakları. Ağustos ayında hangi enerjiler bekliyor? Hangi sürprizler var sizler için? Hemen arkadaşlarım şöyle bir enerjiyi çekiyorum ve bir kupa prensiyle başlıyoruz. Kupa prensi şunu söyler. Senin bayağıdan beri bir hayalin, bir planın var. İlla ki kendin için olmak zorunda değil. Belki hani ben bir şey yapayım da aileme faydalı olayım. İşte şu iş yerinden, şu insandan, şu kurumdan bana bir geri dönseler, aklımda çok güzel şeyler var. Ben bunu yapacağım diyorsan artık Ağustos ayında seni harekete geçirecek, hani en azından kıpırdanmaları beraberinde getirecek çok güzel olaylarla karşılaşabilirsin. Ki bir araba var. Araba ne demek? Yolculuk demek. Hem size doğru belgeler, kağıtlar, insanlar gelebilir. Hem de sevgili arkadaşlarım, dediğimiz gibi artık hani araba, hareket etme, yani hayatınızda dedim ya bir kıpırdanma var diye. Yani siz yayan gitmiyorsunuz. Araba var, gayet keyifli bir şekilde. Ağustos ayında işlerinizi, ilişkilerinizi, her şey yoluna, araba sonuçta nerede gidecek? Havada mı gidecek? Yolda gidecek. Yoluna koymuşsunuz. Oradan basıyorsunuz gaza. Hayatınızı yaşıyorsunuz. Çok tatlı bir döneme giriyorsunuz. İnşallah yani su gibi işleriniz, güçleriniz hallolsun, ilerlesin diyorum. Tabii ki bir ilerleyişte söz konusu. Onun dışında araba tabii ki yolculuklarınızı anlatır. Gitme gelme, işte eğitim itibariyle evlilikte belki bir yerde satış olacak, belki yer değiştireceksiniz. Bununla alakalı durumlar olabilir ama onun dışında iş değişikliklerini ya da ünvan değişiklikleri ya da diyelim ben bir anneyim ya da babayım. Benim çocuğum evlenir, işte onun da evladı olur. Ben anneanne, babaanne, dede olurum. Böyle bir değişiklik durumları da olabilir. Bekarken yani hayatımda biri var diyeceğiniz bir duruma da geçebilirsiniz ve tabii ki Güneş yükselen ay burcu, evet, yengeç olanları anlatıyor. Sizler ve yengeç burçları arasında bir durum var. Diyor ki sen yengeç burcuyla alakalı, güneş yükselen ay burcu, sadece güneş değil, ay ya da yükselenindeki yengeç olabilir. Yani eğer ben bilmiyorum diyorsanız oldukça duygusal ve duygusal açıdan çok çabuk sağa sola kaçmaya uygun olan birisinden bahsediyor. Mesela sizinle görüşüyordur, konuşuyordur ama sizden şikayetçi olduğu bir şey vardır. En yakın bulduğu insana sizinle ilgili ay benim çocuk da çalışmıyor, ay annem de şöyle, aman bu da partnerim de böyle diye sizinle ilgili ya da neyi varsa hemen yakınmaya başlıyordur. Çünkü duyguları çok böyle taşıyor ya da çok ana, çok babacan bir tavırda olabilir. Böyle bir insan diyebilirim. Herkesin tabii ki burcunu nereden bileceksiniz? Ha, biliyorsanız o ayrı. Dediğim gibi bu insanla ilgili sizler bir seçim dönemine giriyorsunuz. Hayalleriniz, planlarınız ve bu insanın gündemleri arasında kalabilirsiniz. Mesela bu kişi diyelim sizin anneniz, işte işiniz, eğitiminiz, kariyeriniz ya da evlilik, başka bir şey nedeniyle bu kişiyi geride bırakmanız gerekebilir. Şimdi siz bu kişiyle ilgili bir seçim yapacaksınız. Şimdi benim hayallerimi gerçekleştirmek için yer değiştirmem gerekiyor. Araba da var. Bir hareket halinde olacağım ve o insana o kadar vakit ayıramayabilirim. Eskisi kadar onu göremeyebilirim. O gitmemi istemiyor ama yani ben belki önümdeki bilmem kaç seneyi, zamanı kurtaracağım. Böyle bir değişim yaşayacağım. Yani ben ne yapacağım? Çok arada derede kaldım. Mantığımı mı dinleyeyim? Şimdi kalbimde kal diyor, onu mu dinleyeyim? Yani bu arada biraz bazı seçimler yapabilirsiniz. Yalnız dikkat, gördüğünüz gibi bu seçimlerin içerisinde güzellik, zarafet, maddiyat olduğu kadar da bilinmeyenler, yılanlar, yani şeytanlar falan bayağı var. O yüzden yapacağınız seçim sizin hayatınızı etkileyebilir. Bunu da sizlere söyleyeyim. Ha, ben ne seçeceğim? Ben bilemem. Burada tamamen karar sizlere ait, tabii ki kolektif bir bakım olduğu için. Ama şunu söyle, ermiş geldiği için sen biliyorsun. Sen ne yapacağını çok iyi biliyorsun. Evet de desen senin için çok güzel. Hayır de desen bazı şeylere senin için çok güzel. Hayatınızın ilerleyişinde de şimdi ben artık evlilik yaşına gelmişimdir diyelim. Hayatıma birileri giriyor. Burada seçeceğim insan benim hayatım bundan sonra cennet mi olacağını, cehennem mi olacağını biraz belirliyor ister istemez. Ya da eğitiminiz, işte hayatınıza kimleri alacaksınız, bakalım o akrabalarla barışacak mısınız, satacak mısınız malınızı yoksa satmayacak mısınız? Hani bu konular da yine gündeminize dahil olabilir. Belki mahkemeleriniz var ya da mahkeme açayım mı, dava açmayayım mı? Burada tamamen dediğim gibi karar veriyorsunuz. Ben ne yapacağım demeyin, çünkü siz Ağustos ayında bunun cevabını öğreniyorsunuz. Onun dışında
ermiş demek arkadaşlar. Sizin artık aradığınız şeyi bulduğunuzu anlatıyor. Diyeceksiniz ki ben bir şey aramıyorum. Belki iş arıyorsunuz, belki huzur arıyorsunuz. Yani insanlardan kaçayım, yazlığım olsun. Belki aradığınız şey huzurdur yani. Bunu bulabilirsiniz. Ya da hani hayatımda bir eksiklik hissediyorum, bilemiyorum. Bir tempo yok, bir hobi yok, hiçbir şey yok yani. Gelen giden de yok derken bir anda gelenleriniz, gidenleriniz, işte komşuluklarınız, bazı ilişkileriniz bu dönemde çok fazla hareketlenebilir. Aradığınız artık neyse, belki iç huzurdur. Bunu bulabilirsiniz. Bir de Güneş yükselen Ay burcu. Başak burçları ve sizlerin arkadaşlar şöyle bir durumu var. Beraber bir başarı, bir aşk, bir şansı ya da talihi değerlendireceğiniz bir döneme girebilirsiniz. Burada şans, talih, aşk konuları, fırsatlar sizin de yüzünüze gülebilir. Ya da Başak Burcu işte eşinizdir, anne babadır, çocuğunuzdur. Onun şansıdır, evet onun fırsatıdır. Ama tabii ki hep beraber karar veriyorsunuz. Burada çok büyük bir etkeniniz olabilir. Ya da diyecekseniz, evet buradaki asıl kişi benim diyorsanız, evet beraber değerlendirme durumunuz olabilir. Şimdi derseniz ya benim güneş yükselenimden bir tanesi evet tabii ki Oğlak, ben buradayım. Biri de Başak diyorsanız o zaman kendi kendinize karar aldığınızı söyleyebilirim. Ve dikkat, Yengeç ve Başak burçları arasında kalabilirsiniz. Ya da duygularım ve mantığım arasında kalabilirsiniz. Bunu da söylemek isterim. Biraz dediğim gibi seçim yapacağınız, karar vereceğiniz ve ona göre de hayatınıza artık başarıların, özellikle olasılık, yani gelecekteki olasılıkların daha çok başarı odaklı, aşk odaklı, yeni başlangıçlar. Çünkü sonuçta aslar her zaman başlangıcı, hadi bakalım dediğiniz olaylara ve çok güçlü konuları ifade ediyor. Bir de kupa olunca hem aşk hayatını hem de başarıları anlattığı için genellikle güzel olayları, güzel haberleri beraberinde getirecek mutluluk verici olayları anlatıyor. Şimdi kış rüyası kuluçka dönemi. Bekle diyor. Bekle ki zaten şimdiye kadar bekledin. Artık aradığını buluyorsun. Yani kuluçka dönemi artık Ağustos ayında evet devam eder ama yani belki Ağustos'un sonuna doğru ya da Eylül ayından itibaren, tabii ki Ağustos bittiği zaman artık bir şeyler noktalanır, bu bir. İkincisi, sonuç olarak bu bir kış rüyası. Şimdi tabii ki artık kış mevsimi geçti. En yakın ne zaman olacak işte? Aralık, Ocak, Şubat. Ne yaptı? 2026'ya sarktı. Bu tarihlerde beklediniz, turnayı gözünden vurabilirsiniz. Şimdi hayatınıza giren o insan bu kış mevsiminde, yani Aralık, Ocak, Şubat olmak üzere bu tarihlerde der ki ya ben bir süredir hani bekliyordum, ciddi miyiz değil miyiz diye. Tamam, anladım, biz ciddiyiz, artık kuluçka dönemine gerek yok, beklememize gerek yok, artık açılabiliriz. Yani söyleyelim, ifade edelim, buralara gelebilir. Onun dışında mahkemeleriniz belki o zaman hani kendisini gösterecek. Tabii ki beklemeniz gerekiyor, size bir zaman veriliyorsa. Kış mevsimine şimdiden hazırlık yapıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Yani kış ayı çok hareketli olacak. Hadi bakalım. Perdeyi onarmak, affetmek. Bakın burada perde cart diye yırtılmış. Yani kalbinizin çok kırıldığını, maddi açıdan çok ağır kayıplar yaşadığınızı veyahut da burada sizin bir fırsatı kaçırdığınızı, keşke elime tekrardan o fırsat geçse, keşke o gün ona o lafları söylemeseydim, keşke o gün o kadar sinirli olmasaydım, keşke o insanı işte bırakmasaydım, terk etmeseydim vesaire. Ya da dediğim gibi keşke kalbimi kırmasına izin vermeseydim dediğiniz insan ya da olaylar varsa bazı konularda fırsatları tekrardan yakalayabilirsiniz ve evet, hem kendinizi, evet hata yapabiliriz ama kendi kendinize affediyorsunuz. Bu bir. İkincisi, eğer ki sizi kırmış olan birisi varsa siz de yine aynı şekilde bu kişiyi affedebilirsiniz ve tekrardan aşktır, iştir, ilişkilerinizdir, ailenizdir, yuvanızdır, tekrardan bir birleşme ihtimaliniz var sevgili arkadaşlar. Evet, devam edelim bakalım. Şimdi tetikte olma kartı geldi ama baştan kendisini gösterdi, sonra üstünü kapattı. Fark etmez, ben bunu kapalı bir mesaj olarak alıyorum ve sizlere kapalı olarak diyor ki ya zaten tetikte ol demek, biraz üstü kapalı olarak dikkatli ol. Gözünü aç. Yani 4 gözünü aç. 2 tane varsa ikisini aç. 4 tane varsa 4'ünü de birden aç. Çünkü etrafında 1 seni taklit eden, 2 hem seni taklit edip
senden daha iyi olmak isteyen birisi var. Şimdi şöyle, birisine saçını, başını, işte giyimini, kariyerini ya da aile yaşantısını çok beğenirsiniz. Ay ne kadar güzel yapmışsın, ben de yapmak istiyorum demek ayrı bir şey. Yani çok beğendiğim için ben de istiyorum aynı kıyafetten demek ayrı bir şey. Bir de taklit edip senden daha iyi olacağım, senden daha çok kazanacağım demek var. Şimdi ben X bir şekilde para kazanıyorumdur. O bu şekilde para kazanıyormuş, ben de öyle yapayım der. Ben kazanmaya devam ederim ama yanlış bir şekilde yanlış yol izlediği için zarar eder, batar. Böyle bir durum olabilir, bu bir. İkinci olarak bu kişi arkadaşlar sizi yenemeyeceği için demek ki yenemeyeceği konular var. Bu yüzden de hani ben seni yenemiyorum, o zaman seni bir şekilde bu oyunun dışında bırakmam gerekiyor. Ben senden baktım daha zeki, daha süper olamıyorum. O zaman seni bir şekilde oyun dışı bırakmam, seni bir şekilde akarte etmem gerekiyor deyip sizinle uğraşacak birisi olabilir. Dikkatli olmanız gerekiyor. Ve bu kişi yepyeni bir insan. Mesela daha 2 gün önce ben işe girdim, oradan birisi mi? Hayır, değil. Zaten önceden tanıdığınız birisi, bu bir. İkinci olarak geçmişi bırakma kartı şunu söylüyor. Elinde bazı nimetler var. Allah daha çok versin, Rabbim daha çok versin, daha fazlası gelebilir ama şunu söylüyor. Şimdi sen yeni bir iş hayatına atılmışsındır, işte yeni bir yerlere gideceksindir, yeni şeyler yapacaksındır. Kalkar geçmişinden biri gelir, ben senin hayatına geldim, sen hiçbir yere gitme, çalışma, işte ailene dönme. Hani tam ailenize belki barışacaksınız, tak diye bu insan çıkar gelir ve sizin yeni bir döneme geçmenizi engelleyebilir. O yüzden diyor ki geçmişi bırak. Bayağı bırak. Yoksa tam ilerleyeceğim derken tak diye geriye düşebilirsin. Şöyle devam ettiğimde yoldaki ışık. Merak etme, kesinlikle kaybolmazsın Ağustos ayında. 10.000 tane yol mu var? Birinde bir ışık göreceksin ve orada sana birisi yardımcı olacak. Nasıl bir insan? Ermiş bir insan. Nasıl bir insan? Bilge bir insan. Zaten burada arkadaşlar dedik ya, siz bir seçim dönemine giriyorsunuz. Hani ona göre artık işiniz, hayatınız, sağlığınız, yani bundan sonra hani öyle gider. Hani emekli olacaksanız ona göre, yani ne işiniz, ne gündeminiz varsa artık seçtiğiniz hastane midir, avukat mı? Yani onunla artık alıp yürüyeceksiniz sürecinizi. O yüzden çok dikkatli seçmeniz gerekiyor. Bu dönemde de yalnız değilsiniz. Sadece tek yapmanız gereken şey geçmişe bakmamak ve birazcık gerçekten hani belki de bu geçmişten gelen insanlara karşı birazcık tetikte olmak önemli olabilir. Beni çok özledi, beni çok bilmem ne yaptı deyip hani evet görüşürsünüz ama sizi engelliyorsa, ileriye gitmenizi, işte maddi açıdan ilerlemenizi, aile yuva olarak ilerlemenizi engelliyorsa, sizi ne bileyim 5 sene önceki halinize, sıkıntılı duruma tekrar sokacak bir davranışta bulunuyorsa burada biraz tabii ki tetikte olmanız kıymetli olacaktır. Onun dışında dediğim gibi size çok çok güzel bir şekilde destek olacak insanlar var. Samimiyet. Şimdi samimiyette şöyle bir şey vardır. Ben çok özür dilerim. İşte ya da ben seni çok seviyorum. Ben seninle barışmak istiyorum. Ben çok pişmanım. Bana inanmıyor musun Oğlak Burcu? Tak, elimi kestim. Bak senin için elimi feda ettim, görüyorsun değil mi? Hala inanmıyor musun? Bak keserim kendimi, gebertirim, öldürürüm kendimi. Yani biraz, yani bakın size ne yaptı? Benim yüzümden, yani kendi hatası, ben onu affetmek mecburiyetindeyim. Affetmezsem bir zarar vereceğini söylüyor. Ya illa ki bir şekilde olmayabilir. Mesela çocuğunuz işte der ki ben devlette yapamıyorum, beni illa ki özele gönder yoksa bırakırım okula, bilmem ne yaparım gibi, böyle sizi mecbur, zorunda bırakabilir. Ve sizi sürekli olarak işte daha bak orada başarılı olacağım gibisinden bir şeyi inandırabilir. Ama kendisiyle alakalı bir çaba değil. Tamamen sizin maddi olarak ona destek olmanız, tamamen manevi olarak bir affetmeniz gibi. Yani hani perdeyi kim yırttıysa onun dikmesi lazım değil mi? Hayır. Perdeyi ben yırtıyorum ama diyorum ki Oğlak Burcu sen dikeceksin. Dikmiyor musun? Cart diye daha fazla perdeni yırtarım. Yani biraz burada bakın sizi zora koşturuyor. Sizi bir şeylere mecbur bırakacak durumlarla karşılaşabilirsiniz. Onu söyleyeyim. Ya da mesela iş hayatı ile ilgili şöyle bir şey yaşayabilirsiniz.
Hani lütfen işe geri dön der. Siz de dersiniz ki hayır ben istemiyorum. Aa, işe geri dönmüyor musun? Bizi affetmiyor musun? O zaman bir daha hiçbir yerde iş bulamazsın. Yani benim istediğimi yapmazsan beterini yaparım sana gibi. Hani böyle bir zorunlulukla bir davranış olabilir. Dediğim gibi hani belki yapamayacak öyle bir şey yani. Hani sadece safi laf yani hani konuşuyor. Ama dediğim gibi şimdi siz biraz mantıklı insanlar olduğunuz için bu tarz şeylere kanmayabilirsiniz. O yüzden size çok güveniyorum. Ama bazen insanın ya evladıdır, ailesidir. Hani o mecburiyeti tamam okey diyebiliyor. Sizin de bir tık böyle bir durumunuz olabilir. Neden acaba? Neden acaba? Şimdi aptal yüreğin gelmesi sizin bu insanı hala sevdiğinizi. Ya bak o kadar istiyor ediyor. Hani artık isteği için beni tehdit edecek duruma gelmiş. Ya demek ki çok istiyor deyip bir şeyleri dediğim gibi tamam diyebilirsiniz. Onun dışında bakın burada geçmişi bırakmadığınız takdirde buradaki gördüğünüz gibi ağınıza takılan balıklar pıtır pıtır kaçıyor. Ama burada şunu söylüyor. Sen burada geçmişi bırakabilmişsin. Çok şükür. O yüzden de yani geçmişi geçmişte bırakabilmişsin. O yüzden de bak burada balıklar sana geri geliyor. Kısmetler geri geliyor. Ha ben geçmişe gitseydim ne olurdu? Belki evet balıklar gelirdi ama köpek balığı gelirdi. Tutup da nasıl yiyeceksin onu? Nasıl yakalayacaksın? Nasıl öyle büyük bir şeyle mücadele edebilirsin? Mesela tek başına. Çok zor. Ama burada küçük balıklar, küçük tatlı kısmetler var maddi manevi açıdan. Bunlarla ilgilenmek belki daha sıkıntısız olabilir. Ama dediğim gibi siz geçmişi bırakabiliyorsunuz. Bakın burada küçücük balıklar gelirken burada balıklar geliyor evet. Ama bakın başka hayvanlar da geliyor. Yani başka güçler, erkler beraberinde gelebilir. Onu da sizlerle paylaşmak isterim. Yani dediğim gibi olay yine sizde bitiyor. İnsanlar bakın ister, konuşur, söyler. Şöyle yapmazsan böyle yaparım, bak ağlarım. Sen de kalmazsan eğer belki bunu aileniz yapacak. Eğer gidersen vallahi kalp krizi geçireceğim şimdi. Ya yırtarım kendimi. Biraz hani böyle şeylerle karşılaşabilirsiniz. İnsanlar sizden çok fazla beklenti içerisinde olacaklar demek ki ve size burada tek düşen şey açıkçası birincisi affetmek, ikincisi nerede başarıyı bulduysanız hani, tamam tamam deyip oradan bir devam etmeniz. Bir tamamlanma var. Hayatınızda eksik gördüğünüz şeylerle yani eşyam eksik diyorsanız eşyanız ama çok fazla eşyam var diyorsanız belki dağıtacaksınız. Yani fazlaysa hani yapbozda mesela 50 tane yeterli. 15 tane fazlalık var. Ne yapacağım ben bunu? İhtiyacı olana veririm. Bana fazla diyebilirsiniz. Gene tamamlanırsınız. Onun dışında yani bir yardım, bir sadaka bilemiyorum. Belki bir adak var. Ondan bahsediyor olabilir. Onun dışında eksiklikler varsa burada hani aşktır, bebiştir, başka bir şeydir. Evet burada yine bir tamamlanma olabilir. Bilinç var. Dediğim gibi siz mantıklı bir burçsunuz. Mantığını kullanan bir burçsunuz. O yüzden kararlarınızı bilinçli, ne bilinç dışı ne bilinçaltı, tamamen bilinçli, bile isteye hareket ediyorum diyeceğiniz durumlar var. Yani bilinçli olarak hareket ettiğiniz için ilerleyen dönemlerde aldığınız kararlardan pek de pişman olmazsınız ve biz dünyayız. Şimdi burada aileler, yuva, iş, başka şeylerle ilgili bir birleşme, ailelerin dediğim gibi hani evlilikle alakalı olabilir. Belki çok küslük oldu yıllardır işte anneniz var, kardeşleriyle küs, baba var, ailesiyle küs. Hani böyle bir küslükler falan varsa belki eşiniz küs birileriyle bilemiyorum. Burada bir barışma işte eski arkadaşlarla tekrar görüşelim konuşalım olayları bir tık tekrardan gündeme gelme ihtimali yoğun gözüküyor. Şu kartımda tam gözükmüyor. Şöyle yapalım. Tamam. Sevgili dostlar benim sizlere söyleyeceklerim bu şekilde. Yani günün sonunda gene mutlusunuz. Gene bir birliktelik var. Ama dediğim gibi hani burada sen bizi terk edersen biz ne yaparız? Biz burada perişan oluruz. Sakın gitme gibi. Yani tam dediğim gibi böyle yüreğinize oynanacak oyunlar olabilir. Yani sizin o tatlı yumuşak kısmınıza böyle bir atıf yapanlar var. Yani demek ki sizin çok böyle kırmızı çizgilerinizi iyi bilen,
zayıf noktalarınızı iyi bilen, artık neye ona kıyıp kıyamayacağınızı bilen birileri olabilir. Yani bir istekleri var sizden. Benim söyleyeceklerim bu şekilde. Çok güzel bir ay ama dediğim gibi de tetikte olmanız çok çok kıymetli. Ama onun dışında her şey gayet bilinçli bir şekilde yolunda sevgili dostlar. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basıp güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.